WordPress sitenizde WooCommerce eklentisiyle bir e-ticaret sitesi oluşturdunuz. Bu e-ticaret sitenizde de birçok ürün bulunmakta. Ürünleri düzenlemek, değiştirmek, eklemek falan bayağı uzun zaman alıyor. Hele bir de varyasyonlu ürününüz varsa işin içinden çıkılmaz hale geliyor arkadaşlar. Şimdi toplu şekilde ürünlerimizi nasıl düzenleriz, nasıl zamandan tasarruf edeceğimiz bir eklenti buldum, inceledim. Hemen ona geçelim bakalım. Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben Ramazan Boz. Bu videoda e-ticaret sitemizde bulunan hele çok fazla ürününüz varsa bunları toplu şekilde hızlıca nasıl düzenleriz onu göstereceğim. İncelediğim eklenti. Ücretsiz versiyonu, tabii ki ücretsiz versiyonda bir takım dezavantajları da var biliyorsunuz. Artıları ve eksileri de olacak tabii ki ücretsiz versiyonlarda. En büyük dezavantajı eklentinin sayfa başına 10 adet ürün göstermesi arkadaşlar. Şimdi çok fazla ürün olanlar için biraz sıkıntı olabilir. Onu söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim tabii ki. Ama en büyük artısı da zamandan gerçekten de çok ciddi anlamda tasarruf sağlayacaksınız. Eğer WooCommerce zaten kullanıyorsanız bir varyasyonlu ürün eklemesi, fiyatlarını değiştirmesi, stoklarını yapmak falan, düzenlemek falan gerçekten uzun süreç alan işler bunlar. Bu eklentiyle onları da kısaltacağız. Örnek olarak da zaten bir varyasyonlu ürünü de ekleyeceğim ben videoda. Hemen geliştiricinin WordPress sayfasına geçelim bakalım. Gene demo sayfamda göstereceğim ama sıfırdan da kurulumunu yapacağız tabii ki. Hadi geçelim. İncelediğim eklentinin ismi arkadaşlar Bulky diyorlar. Bulk Edit Products for WooCommerce demiş. İngilizcesi bu tabii ki. Villa temanın eklentisi. Şu anki WordPress sürümümüzde de uyumlu. Geliştiricinin WordPress sayfası bu. Bu sayfanın linkini zaten videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen arkadaşlar bir inceleyin, bakın zaten. Okuyun. Eklentiyi kurmadan önce zaten bir okuyun. Sayfasına girin, bir bakın arkadaşlar. Türkçesine geçelim. Hacimli WooCommerce için ürünleri toplu düzenleme. Ya eklentinin en büyük özelliği arkadaşlar, dediğim gibi zamandan tasarruf edeceksiniz. Nasıl edeceksiniz? Filtreleme kısmı çok iyi. Yani filtreleme kısmı bayağı güzel özellikleri var. Bayağı da filtreliyor. Arama kısmını, işte ürünlerinize neye göre filtrelemek istiyorsanız onları çıkarabiliyorsunuz. En büyük dezavantajı dediğim gibi yalnızca sayfa başına 10 tane ürün göstermesi. Şimdi lokal sayfamda yaptığım çalışma, bakın bu gerçek filtrelenmiş hali, şu an filtreledim ve varyasyonlu ürünler, bakın varyasyonlu ürünler, buradan fiyatlarını falan istediğiniz gibi değiştireceksiniz. Öteki türlü gerçekten çok böyle zor işlemlerdi bunlar. Yani zaman alan işlemler, zor değil, zaman alan işlemler olduğu için buradan çok kısa şekilde filtreledikten sonra İstediğiniz ürünleri bir şekilde sayfalandırması falan da var işte. Böyle yapıyorsunuz ve buradan da varyasyonlu ürün de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu mesela en son benim eklediğim varyasyonlu bir ürün. Onun testini yapacağız zaten, göstereceğim. Uyarımızı yapalım, ondan sonra da hemen geçelim. İnternette ben lokalde denedim, test ettim. Şimdi de internet sayfamızda şöyle göstereyim. Bir e-ticaret sayfam var. Tabii ki test amaçlı kullanıyorum. İnternette şu an. Bunun üzerinde deneyeceğiz. Bir e-ticaret sitesi olduğu için varyasyonlu ürünleri de çok. O yüzden de hem de görmüş oluruz diyorum. Uyarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da çalışmaya başlayalım. WordPress kontrol panelindeyiz. Mağazamızın kontrol panelindeyiz. Hemen eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti arama kısmına eklentinin ismini yapıştıralım şöyle. Eklentimizin kurulumunu yapacağız ve etkinleştireceğiz. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi sayfayı bir yenileyelim. Sol tarafta kontrol panelinde gördüğünüz gibi bakın Bulky diye geliyor. Tabii ki İngilizce. Eklentinin Türkçe dil dosyası var. Çevirdim arkadaşlar. Onu da sitemizden indirebiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz aslında. İnternet sitemden maxhandmade.com sitemden ulaşabilirsiniz. Türkçeleştirilmiş haliyle Türkçe dil dosyasını da Loka Translate üzerinden yükleyeceksiniz ve Türkçeleştireceksiniz eklentiyi. Ben şimdi artık onu göstermeyeceğim. Direkt olarak dil dosyasını yükleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Eklentimizin kurulumunu falan yaptık. Türkçe dil dosyasını da yükledim. Gördüğünüz gibi bakın tablonun başlıkları Türkçe. Ayarlara geçmeden önce şöyle eklentinin menüsüne bir bakalım. Ürünler toplu düzenleyici demiş. Yani şu tablo gördüğünüz. Burada geliştiricinin uzantıları var. Paylaştığı uzantılar var WordPress'te. İşte ücretli, ücretsiz falan işte burada görebiliyorsunuz. Artı bir de premium. Şöyle yeni sekmede açalım. Ücretini gösteriyor burada. $32'mış ücreti de arkadaşlar. Tamam, bunları da gösterdik. Geçtik. Hemen eklentimizin şöyle bir ayarlarına bir bakalım. Eklentinin en büyük özelliği tabii ki dediğim gibi filtreleme kısmı çok iyi. Çok iyi derken filtreleme kısmı kuvvetli arkadaşlar. Baştan başlayalım. Şurası
filtreleme yapmak istediğimiz neye göre filtreleyeceksek arkadaşlar buradan seçiyoruz. Başlığa göre, ID numarasına göre, fiyata işte bakın. Yani bayağı filtreleme yapabiliyorsunuz. Kategoriye göre falan hepsini gösteriyor. Gene dönüp dolaşıp geliyor. Bunu yazacağım ben gerçi. Geliştiriciye de yazacağım. Yani sayfa başına 10 tane ürün gerçekten az. Bence az yani yüzlerce, binlerce ürünü olan kişi için biraz sıkıntılı. Şimdi filtreleme kısmı böyle ayarlar bu şekilde. Ayarla zaten şu çarka bastığınız zaman bakın kapatalım. Çarka bastığınız zaman ayarlar kısmına geliyor. Burada zaten bak yani ayarlamayı aslında burada yapacaksınız. Bakın burada sayfa başına ürün varsayılan 10 diyor. Pro sürüm alın diyor. Da yani 10 çok az arkadaşlar yani. Ondan sonra burada bakın belki bunları da beğenebilirsiniz falan diyor demiş. Meta alanlara bakalım. Yine ücretli sürümde artı geçmişte ücretli sürümde. Yani yapmış olduğunuz filtreleri kaydedebiliyorsunuz. Geriye dönük ama bunda tabii ki yok. Ücretsiz sürümde yok arkadaşlar. Burada kapattık. Şuna bakalım. Meta alanlara gidiyor. Bu da geçmişe gidiyor zaten. Tamam. Artı işaretiyle ürün ekleyebiliyorsunuz. Yeni bir ürün ekleyebiliyorsunuz buradan. WooCommerce yani ürünler sekmesine girip yeni ürün oluşturmadan buradan da ekleyebiliyorsunuz. Kaydetme butonu, yenileme buradan da tam ekran. Yani şöyle yaptığınız zaman dikkatiniz dağılmaması için direkt olarak buraya odaklanıyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına bir geçelim. Ayarlarda bakın yani mesela tüm alanlar neyi istiyorsanız örnek olarak veriyorum. Resim aldık. Ondan sonra nitelikler, normal fiyatı, satış fiyatı, satış tarihinden ya da stok yönetimi alabiliriz. Stok alabiliriz. Ondan sonra başka ne alabiliriz ki? Kategorileri alalım. Yani var da var. Bayağı varmış. Kaydet diyorum. Şimdi şu tablo, uzun tablo bakın kısalacak şimdi. Kapatalım. Bakın kısaldı. Yani ihtiyacınıza ne lazımsa neyi kullanacaksınız tabloda öyle filtreleme yapabiliyorsunuz. Yani kısabiliyorsunuz aslında ayarlardan. Sonra da filtrelemede isterseniz buradan işte ne var mesela gönderme şöyle minimum normal fiyat diyelim 3 diyelim 5 arası olsun. Var mıymış şöyle bir ürün? Gerçi 5'te çok az oldu. Şöyle 10 diyelim. Filtrele diyelim. Bakın 3'te 10 arasında olan ürünler fiyatları yani. Normal fiyatları minimum 3 lira maksimum 10 lira olan ürünleri burada böyle filtreleyebiliyorsunuz. Daha sonra bunu temizleyelim. Filtreleyelim gene. Büyük bir alanı Türkçe arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle ürün ismine geldim. Sağa tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bakın bayağı büyük bir kısmı Türkçe gene. Orada işte değiştirme yapabiliyorsunuz, not ekliyorsunuz bakın. Varyasyonlar falan kopyalayabiliyorsunuz. Bayağı şey var. İsterseniz ürünü sayfasına geçebiliyorsunuz bakın. Tek ürün sayfasına bastığınız zaman hemen tek ürün sayfasına geçebiliyorsunuz. Ürünü görebiliyorsunuz böyle. Başka mesela ürün düzenleme sayfasına bastığınızda WooCommerce düzenleme kısmına yani WooCommerce üzerinde düzenlediğimiz alana bakın ürünlere geldik. Ürünlerdeki kısma geldik arkadaşlar. Bu şekilde buradan da böyle bazı kısımları mesela oradan yapamazsanız da direkt olarak böyle de geçebiliyorsunuz. Bu şekilde varyasyonlu ürünler genel yani aynı bizim şey işte burası zaten bildiğiniz WooCommerce'te ürün düzenleme yani ürünlerin içi arkadaşlar ürün sayfası. Başka ne var söyleyeceğimiz ayarlar kısmı bu şekilde yani üstüne geldiğiniz zaman sekmenin üstüne geldiğiniz zaman şimdi bazı kısımda bakın kilitlidir. Şöyle 2 defa üstüne tıkladığınız zaman mouse'unuzda seçenekler çıkıyor zaten arkadaşlar. Bakın resim kısmı 2 defa üstüne tıklıyorum gene aynı şekilde. Nitelikler bakın bu şekilde çıkıyor. Ondan sonra normal fiyat
Tabii bu varyasyonlu ürün. Buradan kategori, stok, bakın stokları, stok yönetimi sağlayabilirsiniz stokta. Buradan stok da verebilirsiniz. Şöyle mesela 25 diyorum. Ve bunu mesela bütün ürünlerde 25'er adet varsa bakın Excel tablosu gibi aşağı doğru çekiyorum bakın. Hepsi de 25 şeklinde oldu. Yani seçtim. Bunu da seçtim şöyle. Hepsi stok yönetiminde olsun dedim. Yani işinizi bayağı bence kolaylaştırır arkadaşlar. Özellikle de çok ürünü olanlar için bence ideal bir eklenti. Farklı buna benzer eklentiler de vardır muhakkak. Eğer siz kullandığınız farklı bir toplu ürün düzenleme eklentisi varsa lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bir bilgimiz olsun en azından. Bir tane varyasyonlu bir ürün ekleyeceğim arkadaşlar. Onu yapalım. Şimdi tablomuzda ben filtreleri kaldırdım. Ayarlarda mesela komple bütün bakın temiz şu an. Filtre falan da yok. Şöyle baştan sona bir çekeyim. Bakın. Bayağı böyle gidiyor yani. Ona kaç ekran lazım yani böyle var ya. Neyse. Tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Özellikle de varyasyonlu ürün falan ekleyecekseniz şayet bence size ihtiyaç olan yani ihtiyacınız olan kısımları filtrelemeniz, ayarlamanız lazım. Çünkü böyle bayağı bir sona doğru gidersiniz. İlk önce varyasyonları oluşturduktan sonra açıklamaları falan eklemeniz daha kolay olur gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yoksa bu şekilde tek tek bunları dolaşmak falan bakın. Bayağı böyle sona doğru gideceksiniz. Yani benim düşüncem öyle tabii ki de. Size hangisi kolay geliyorsa. Artı işaretine basıyorum arkadaşlar. Şimdi yeni bir ürün ekleyeceğim. Şu ismi ilk önce bir alayım. Kopyalayayım arkadaşlar. Şimdi yeni bir ürün ekle diyorum. Artı işaretine basıyorum. Ürünümüzün ismi bir telefon markası. Tamam diyorum. Şimdi burada bir de işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar kaydet butonuna basın muhakkak. Ona kaydetsin. Tamam. Kaydetti. Şimdi basit bir ürün mü? Aynı normal bir şekilde nasıl ürün ekliyorsak o arkadaşlar. Basit ürün mü? Hayır. Varyasyonlu bir ürün ekleyeceğim diyorum. Bakın. Kaydete basıyorum gene. Varyasyonlu bir ürün. Burada şimdi bize eğer varyasyonlu üründe biraz daha böyle ayarları yani sütunları daraltırsanız daha kolayınıza gelir. Şimdi biraz böyle sona doğru gideceğiz tabii ki. Etiketi, yayın tarihi, açıklama kısmına mesela kısa açıklama. Açıklama kısmına hemen şöyle uzun bir içerik girelim. Şunu yapıştıracağım. Kaydet. Tamam. Kaydet ve kapat. Açıklama, kısa açıklama kısmına şunu alayım. Tamam. Bir kaydetsin bakalım şunları. Galeriye tabii ki resim ekleyeceğiz. Galeriye de şöyle şunları alayım. Resimlerimiz yüklendi. Galeriye alacağımız resimler iki çeşit. Bir mavi bir siyah tabii ki modelimiz olacak. Onların hepsini seçelim şöyle. Galeride olsun. Resim galerisinde yani. Bu şekilde tamam. Hemen kaydedelim. Bunu da kaydet. Şimdi niteliklere geldik arkadaşlar. Nitelik oluşturacağız. Şimdi ürünümüzün iki çeşit hatta şöyle diyeyim mavi ve siyah olmak üzere iki rengi var. Artı depolama olarak da iki çeşidi var. Yani bir 64 GB bir de 128 GB. Bize ne lazım? İlk önce renk. Renk aldık. Ekle diyorum. Rengimiz siyah. Bir de mavi. Seçtim. Ondan sonra bir de depolama alanı lazım. Ekle diyorum. 64 GB artı 128 GB dedim ve kaydettim. Şimdi iki tane varyasyonlarını yapmamız lazım şimdi tabii ki. Burada varyasyon seçiyorum. Bakın tüm öz niteliklerden varyasyonlar oluşturma. Bize 4 tane mi? Kaç tane çıkaracak? 4 tane herhalde. Şimdi şunları da yazabiliriz aslında ama ilk önce şunları bir yapalım. Ya da şöyle devam edelim ilk önce biraz daha dur bakalım. Şöyle bir gidelim. Galeri varsayılan nitelikler. Varsayılan olarak ekranda hangisini göstermek istiyorsak. Siyah. Ondan sonra 64 GB ya da 128 GB diyelim. Tamam. Varsayılan tabii ki bu.
Gruplanmış değil. Bunları geç, bunları geç. Şöyle bir gidelim. Normal fiyatı, satış fiyatı tabii ki varyasyon olduğu için bakın bunları yapamıyoruz. Herhangi bir şey yok. Bunlarda da yok. Varyasyonlarını oluşturacağız şimdi. Bakalım başka ne var? Geçtik. Bunları işte isterseniz ağırlık, uzunluk bunları doldurabilirsiniz. Vergiye tabi standart demişiz. Katalog görünümlü tamam. Kargo sınıfı yok. Satın alma notu. Yani çok da böyle. Kategorileri değiştirebiliriz. Mesela neymiş? Cep telefonu. Android telefon diyorum. Genelden çıkarıyoruz tabii ki. Tamam. Dedik. Tamam. Cep telefonu Android dedik. Kaydedelim. Şimdi varyasyonlarını oluştursun artık. Geldim. Sağa tıklıyorum. Mouse'umla ürünü seçtim ve ürünün üstüne sağa tıklıyorum mouse'umun. Tüm öz niteliklerden varyasyonlar oluşturma bas diyorum. 4 tane mi çıkaracak bize? 1, 2, 3, 4 tane çıkardı. 128'likten mavi ve siyah, 64'lükten mavi ve siyah şeklinde. Şöyle açalım. Böyle. Bakın. Şimdi burada isterseniz hemen ayarlamalarını yapalım. Yayın tarihi dedik, şunu dedik. Nitelikler. Geçtik. Fiyatına bak. Yani şu resmini bir seçelim ilk önce. Şu varsayılanın şu olsun, siyah olsun zaten. Tamam. Mavi. 64'lük mavi şu. Tamam. O da mavi. Şu da siyah. Hatta şöyle bakın çekeyim. Tamam. Siyah. Geldik. Başka fiyat eklememize neredeydi fiyatlar? Normal satış. Normal fiyatı. Normal fiyatı 64 GB'ın 25.000 diyorum mesela. Şöyle yaparsak hepsine 25.000 yapıp şunu 30 yapalım. Ona 28.000 yapıyorum. Onu da 35.000 yapalım. Bu şekilde fiyatlarını oluşturduk. Kaydedelim. İsterseniz satış fiyatı işte indirimli fiyat falan da yapabiliriz. Neyse bu şekilde doldurulacak yani. Şimdi gelelim biz bir ürüne bir gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir ürüne bakalım. Ne yapmış ne etmiş. Bakın şimdi mavi ve siyah olarak oluşturmuş. 25.000 ile 35.000 varyasyonlu bir ürün. İçeriğimizi oluşturduk. Galerimiz burada. Uzun içeriğimiz burada. Mavi 30.000. Siyah 35.000. 64 GB. Bakın bu şekilde gayet güzel de çalışıyor yani. Benim hoşuma gitti böyle çok kısa şekilde böyle varyasyonları oluşturmak falan. Yani ya da şöyle diyeyim size halihazırda zaten sayfanız var. Oradaki ürünleri değiştirmek falan bayağı kolaylaştırır gibi geliyor bana. Eklenti hakkında söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bunlar işte dediğim gibi boş alanları ne ihtiyacınız varsa onları düzeltebilirsiniz. Eklentinin ücretsiz versiyonu bu şekilde arkadaşlar. Yani bir şans verilebilir bence, denenebilir. Gayet hani kullanışlı ve kolay bence, anlaşılır bir şekilde. Bir denemek lazım. Özellikle de dediğim gibi zamandan tasarruf etmede bence iddialı olabilir bu eklenti.
denenebilir. Eğer videoyu buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar, sabrettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen, bakın tekrarlıyorum. Abone olup destekleyin beni arkadaşlar. Beğeni yapabilirsiniz eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, ya da yorum da yazabilirsiniz. Bu eklentiye benzer eklentilerde olabilir. Yorumlar kısmında paylaşın benimle de. En azından diğer arkadaşlarımız da görebilir. Diğerlerini de deneyebilirler. Ayrıca katıl aboneliğim açıldı. Biliyorsunuz, oradan da destek olabilirsiniz bana arkadaşlar. İşte canlı yayınlarımız var. Şu an çarşamba günleri saat 21'de 9'da yapıyorum. Tabii ki ileriki zamanlarda da değiştirebiliriz. Fazla katılım olduğu zaman ona göre bir anket açıp belki günü ve saati, işte akşam saati olacak şekilde tabii ki değiştirebiliriz. Her çarşamba, şu an çarşamba günleri saat 9'da canlı yayın yapıyoruz. WordPress üzerine konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu eklentiyle ilgili stok, özellikle de bakın stok takibiyle ilgili videom var. Bir inceleme videom var. Bir ücretsiz eklentiyi inceledim. Ona da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Seyretmenizi tavsiye ederim. Stok takibi yönetimi, ürün takibi yönetimini nasıl yapıldığını anlattığım bir eklenti incelemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.